My Hobby Home YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte keçe tabanlı bu güzel şık babet yapımını çalışmak istiyorum. Bu şekilde babetimiz 37-38 numara uygundur arkadaşlar. Hemen malzeme listemize geçiyorum. Kenara alalım. 37-38 numara Rasim Uyar markalı tabanlığımız. Ben tabanlık olarak şöyle 3 katlı kullanıyorum. Deri, eva, iç tarafı da keçedir arkadaşlar. İp olarak öncelikle şu taban kısmı için Lamia Diamond kullanacağım. Bej renk. Üst kısmı için de Etrofilinci haki yeşili kullanmak istiyorum arkadaşlar. Tığ olarak tabanlığı tığlarken Tulip markalı, markası pek görünmese de ön tarafta görünüyor. Tulip markalı 1 numara 1.90 mm tığ kullanacağım. Üst kısmı örerken de Tulip Etmoroz 2 mm tığ kullanacağım arkadaşlar. Öncelikle tabanımızı tığlamayla başlayalım. Keçe kısmı bana bakacak şekilde başlıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi taban tığlarken 1.9 mm kullanmak istiyorum. Keçe kısmı bana bakacak şekilde tepedeki ilk delikten, en tepedeki delikten tığımı geçirdim. Şöyle şu ipin arkasından bir ilmek yapayım. Şimdi buraya 3 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1 2 ve 3. O ilk yaptığımız ilmeği sabitlemek için ip geçirmeydi. 1 2 3 tane dolgu yaptım. Şimdi buraya 4 tane 1 2 3 ve 4. Sıradaki deliğe 1 2 3 ve 4. Üçüncüye de yine 4 tane dolgu yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Bundan sonrakileri 3'er tane ilmek çıkarıyorum arkadaşlar. 1 2 3 1 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar sadece şurasında hepsi 3 tane yapınca çok fazla dolgu oluyor. O yüzden şurada ya da şurada fark etmez. Bir tanesini 2 tane ilmek doldurun. Diğerlerine hep 3 tane örün ta ki şu uçtan bakın bir tepedekini ayırın. Sonraki 1 2 3 4 5.'ye gelinceye kadar hepsini 3'er ilmek tamamlayın. Söylediğim yere kadar geldim arkadaşlar. Şimdi buradan 1 2 3 4 5. Bunları 4 dolgu yapacağım. Tam tepedekini 5. Ondan sonraki 5 tanesini de yine 4 tane dolgu yapacağım. 1 2 3 4 1 2 3 4. Ben bunu tamamlayayım arkadaşlar. Zaten aynı. Tekrardan bitirmiş olduğum babet üzerinde de size göstereyim. Bakın. Şuradan başladık. 3 tane dolgu yaptık. Sonraki 3 taneye 4'er dolgu yaptık. Diğerlerine 3 3 3 3 3 3 3 dolgu yaptık. Şuradaki en tepe noktaya 5. Ondan önceki 5 tane 1 2 3 4 5. Bu 5 taneye 4. Tepedekine 5. 1 2 3 4 5. Bu 5 taneye de 4 tane dolgu yaptık. Bu aradakiler de yine 3. Sadece bakın şurası 2. Tekrar diyorum. 5. En tepe nokta 5. Burundaki en tepe nokta 5. Topukta 3 sağdan 3 soldan delikleri 4'er ilmek yaptım.
Burun kısmında da 5 sağdan 5 soldan deliklere 4'er ilmek yaptım. Arada kalanların hepsi 3 arkadaşlar. Şu şekilde isterseniz ekran fotosu alıp delik sayısına da bakın. Sadece şurada 3 tane 3 tane olunca çok böyle şey oluyor. Yoğun oluyor burası dolguları. O yüzden sadece şuraya 2 tane dolgu yaptım arkadaşlar. Taban tığlamayı tamamlayalım. Sonrasında üst kısma geçelim beraberce. En başa kadar geldim arkadaşlar. 3 ilmek yapmıştım. 2 ilmek de şimdi yaptım. Ve başlangıç ilmeğiyle kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve bu tığımızı bırakıyorum. Şimdi 2 milimetre tığımıza geçtim. Yani sizin eliniz gevşekse aynı tığla yani 1.9'a devam edebilirsiniz. Şimdi bir zincir çekmiştik. Geriye döndük. Evet arkadaşlar, şimdi içerideki kanatlardan sık iğne yoluyla ilmek alıyoruz. Sık iğnede ne vardı? Tığımızın önüne ip almıyoruz. İçerideki kanattan bir ilmek çıkarıyoruz. Herhangi bir artırma veya eksiltmemiz yok burada arkadaşlar. Şöyle içerideki kanatlardan ilmeğimizi alarak örelim. Başlangıç yerine gelinceye kadar bu şekilde devam ediyoruz. Her bir ilmeğin üzerinden bir ilmek çıkarıyoruz. Sıra başına kadar böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ben şimdi bu sırayı tamamlayayım. Daha sonra beraber devam ederiz. Hep aynı olduğu için videoda sizi bununla meşgul etmek istemiyorum arkadaşlar. Vakit kaybı olmasın. Hep aynı işlem. Tığımızın önüne ip almıyoruz. Şu içerideki kanattan ilmek alıyoruz. Bu şekilde başlangıç yerimize kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Son ilmeklerimizi yapıyorum. Evet. Bakın. Tamamen tek kanattan almak koşuluyla sık iğnemizi tamamladım. Sonuncuyu da yaptım ve kaydırma tekniğiyle ilk ilmeğimizle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi yine her bir sık iğnenin üzerine bir tane olacak şekilde sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bitirmiş olduğum patikte göstereyim. Burası tamamen sık iğne. Ondan sonra artırma falan yok arkadaşlar. Artırma veya eksiltme yapmıyoruz. Dümdüz hep sık iğne yaparak yukarı doğru çıkacağız. Evet, şöyle göstereyim bitirmiş olduğum üzerinde. Bakın. 1, 2, 3, 4. Toplamda bej rengimizde arkadaşlar 4 sıra sık iğne yapalım. Sonrasında yeşil ipliğe, ikinci renk diyelim en iyisi, ben yeşil yapıyorum. Yeşil ipliğe geçtiğimizde beraber devam ederiz arkadaşlar. Şimdilik ikinci sıramızı tamamlayalım. Sonrasında 2 sıra daha sık iğne örelim. 4. sıradan sonra ikinci renk ipliğimize geçelim. Beraber devam ederiz. İkinci rengimizle. Söylediğim gibi arkadaşlar 4 sıra sık iğne yaptım. Bakın sonuncuyu da yapıyorum ve kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekelim ve ipimizi kırıyoruz. Evet. Şimdi ikinci ipimize geçelim. Benim ikinci ipim haki yeşil. Siz dilediğiniz iki renk kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Hemen tığımı şuradan geçiriyorum. Bakın burası ilmek değil zaten. Burası son sık iğne. Burası ilk sık iğne. Ben şu aradan geçiriyorum tığımı. İpimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bir iki sık iğne yapıyorum. Bu ipimizi de arada kaybedelim arkadaşlar. Sonraya kalmasın. Şimdi ilk başta başlarken 2 sık iğne yaptım. Bakın. Yandaki sık iğne değil. Onun altındaki değil. Onun en altındaki. Yani aslında 4 sıra sık iğne yaptım ya. O ikisinin tam ortasındakine bir ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde. Şimdi 1
2 3 sık iğne yaptım. Bakın şu parmağınızı şurada tutun, isterseniz karıştırmayın. Bir atladım, 2 atladım, üçüncüye. Bir, 2, 3 sık iğne yapıyorum. Şu direklerin arasında arkadaşlar üçer sık iğne yapalım. Şimdi yine elimizi şurada tutalım. Bir, bu değil, onun bir altındaki değil, onun bir altındaki. Evet. Sonra yine 1, 2, 3 sık iğne örüyoruz. 1, 2, üçüncüye ilmek alıyoruz. 1, 2, 3 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. Bakın 3 sık iğneden sonra sıradaki sık iğne değil, onun bir altındaki değil, onun bir altındaki. Oradan uzunca bir ilmek çıkarıyoruz. Bu şekilde. Yine 1, 2, 3 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. Yandaki değil, onun bir altı değil, onun bir altı. Bir ilmek çıkarıyoruz. 3 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arkadaşlar sıranın başına kadar bu şekilde devam edelim. En sonunda da arkadaşlar şu ipimiz burada kalmıştı ya. Örerken bunu böyle tutarak bunun üzerinden örerek tamamlayalım. Aynı şekilde 3 sık iğne, sonra bir, onun altındaki değil, onun altındaki üçüncüden ilmek çıkarıyoruz. Ama bir sonraki sık iğneyi örerken dikkat edin, burayı boş bırakıyoruz. Burayı geçip buradan devam ediyoruz sık iğnelere. Tüm sırayı bu şekilde tamamlayın. Sıra sonuna kadar gelin. Sonrasında da bir sıra daha yeşil ipliğimizle sadece sık iğne örüp bu sırayı tamamlayacağız. Daha sonra şu ön tarafını örmeye başlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi 3 sık iğne, sonra bir tane uzun ilmek. 3 sık iğne, bir uzun ilmek örerek sıra sonuna kadar tamamlayın. Size söylediğim gibi arkadaşlar bakın. 3 sık iğne, bir direk şeklinde tamamladım ilk sırayı. İkinci sıramda da sadece sık iğne yaptım. Sonuncuyu da birlikte yapalım. Ve ilk ilmeğimizle kaydırma tekniğiyle birleştirelim. Şimdi arkadaşlar şuradaki topuk yükseltmeyi yapacağız. O yüzden ipimizi şöyle, ilmeğimizi genişletiyorum. Babetimizi içerisinden geçiriyorum, tabanımızı. Bu şekilde. Hani ipi kırmamak için, bir daha ipi kaybetme derdimiz olmasın, ipi kırmayalım diye böyle yaptım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde toplamda 4 sıra 5, 2 sırada yeşil ile toplamda 6 sırada alt kısmını bitirdik arkadaşlar. Şimdi buradan 14 ilmek öreceğiz arkadaşlar. 14 ilmek örmemiz gerekiyor. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ilmekten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ilmeğe tırmığımızı geçirdim. İpimizi aldım. 2 ilmeği birden örüyorum arkadaşlar. Bu burada bakın 7. ilmeğe ipimi geçirdim ama ilk ilmeğimi 6. ilmekten alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şu bağlantı yerine bir ilmek yapıyorum. 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 ve toplamda 14 ilmek yaptım arkadaşlar. Burası topuk yükseltme olacak. Devam ediyoruz topuk yükseltmeye. Tabii ki o ilk sıramız 14. Şimdi tığımızın önüne ip almıyoruz arkadaşlar. 5 tane kaydırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 kaydırma yapıyoruz. Geriye dönüyoruz. Birinci kaydırmaya atlıyoruz. İkinci kaydırmadan başlıyoruz. 4 tane sık iğne yapıyoruz. Yani 5 kaydırmanın üzerine 4 sık iğne yapıyoruz. İlkini atlayarak 1, 2, tam kaydırmaları alalım arkadaşlar. 3, 4. 4 tane 5 kaydırmanın üzerine 4 sık iğne yaptık. Şimdi aradaki diğer sık iğnelerimizi yapalım. Bakın şimdi burada arkadaşlar 7. ilmeğe tığımızı ipimizi geçirip 6. ilmekten başladık ya örmeye. Bu yüzden burada eksiltme olmaması adına o ipi geçirdiğimiz yere bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 sık iğne yaptık. Neden? Çünkü burada 4 sık iğne yaptık. Yani genişlettik. Burada da 4 sık iğne yapıyoruz. Toplamda arkadaşlar 14 tane ile başladık. 4 buradan genişlettik. 18, 4 de buradan genişlettik. 22 tane ilmeğe ulaştık. Burada pardon 22 ilmek, evet. Şimdi yine kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü 5 kaydırma yapıp yine üzerine 4 sık iğne yaparak bu tarafa doğru genişleteceğiz. Şimdi tığımız arkada, ipimiz önde kalıyor. Bakın. Tığımız arkada. Şu şekilde geçiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kaydırma yaptık. Geri dönüyoruz. İlk kaydırmaya atlıyoruz. İkinci kaydırmadan itibaren 4 sık iğne yapıyoruz. Her defasında arkadaşlar 5 kaydırma yapıyoruz ama ilkini atlayıp ikinciden başlayarak 4 sık iğne. 2, 3, 4. Şimdi sık iğneleri normal örüyoruz. Sık iğnelerimizi ördük arkadaşlar. Geldik yine o en son boş bıraktığımız örmediğimiz kaydırmayı örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Ne yaptık arkadaşlar? Her iki taraftan da bakın 4 buradan 4 buradan her defasında genişletiyoruz topuk yükseltme bölümünü. Şimdi yine 5 tane kaydırma yapalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Geri dönüyoruz. Bakın birinci kaydırmamız bu. Onu atlıyoruz. İkinci kaydırmadan başlayarak sık iğne örüyoruz. Evet. 5 kaydırma üzerine 1, 2, 3, 4 sık iğne ördük. İlk kaydırmayı da boş bıraktığımız örmediğimiz ilk kaydırmayı da oradan bu tarafa gelirken örüyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın şuradaki ilk ilmeğimiz bir önceki sırada kaydırma yapıp da üzerine örmediğimiz ilmek. Ondan başlayarak 1, 2, 3 ve 4 sık iğne yaptım. Şimdi
Burası eşitlendi aslında. 4 buradan, 4 buradan yaptık. Yine bir sıra daha öreceğim arkadaşlar. Çünkü 1, 2, 3, 4 sıra ördük. 1, 2, 3 sıra daha örüp topuk yükseltme kısmını tamamlamış olacağım. Yine bu tarafa gelince tığımız arkada, ipimiz önde kalacak şekilde 5 tane kaydırma yapıyorum. Bakın. 1, 2, daha nasıl açık gösterebilirim bilmiyorum. 3, 4 ve 5 kaydırma yaptım. Üzerine şimdi ilk kaydırma atlıyorum. İkinciden başlayarak 4 tane sık iğne yapıyorum. Diğer sıraya gelince de arkadaşlar sıra sonuna gidince de 4 sık iğne yapın. Yine 5 kaydırma yapın. Onun üzerine 4 sık iğne yaparak bu tarafa gelin. 4 sık iğne yapın. Yani toplamda işlemlerimiz hep aynı. Toplamda 7 sıra olacak. İpimiz bu tarafta kalacak. O zaman topuk yükseltmeyi bitireceğiz. Sonrasında devam ederiz ön kısmını örmeye. Son sıranın son kısmındayım arkadaşlar. Son 1, 2, 3, 4 sık iğne yaptım. Sadece bir tane kaydırma yapıyorum ve ipimizi burada kıracağım. Öncesinde şurayı göstereyim size, bakın. Burası birbirine eşit topuk yükseltmemiz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Benim bu ikinci renkli ipim yani kalındı arkadaşlar. Bazı renk tonları daha ince olduğu zaman ben 7 değil 8. sırada da bitirebiliyorum. Siz ipinizin kalınlığına göre bir sıra daha bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde bakın topuk yükseltmemiz. Şimdi ipimizi kıralım arkadaşlar. Son bir kaydırma yaparak ipimizi kırdım. Bu şekilde. Sırada arkadaşlar neresi kaldı? Ön kısmındaki model kurmayı öğreteceğim size. Sonrasında da babetimizin yan kısımlarını örüp ters sık iğnemizi yapıp babetimizi sonlandıracağız. Topuk kısmını bitirmiştik arkadaşlar. Şimdi babetimizi bu şekilde tutalım. Tam orta noktayı bulalım. Benim için orta nokta burası. Orta noktanın sağ tarafına doğru 1, 2, 3, 4 tane sayalım. 5.'ye tığımızı geçirelim. İpimizi alalım. Toplamda 9 tane sık iğne ile başlayacağız arkadaşlar ön kısmına, burun kısmına. 9.'ya battık. Şimdi o ipimizi aldığımız yer değil, yanına bir sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sık iğne yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi tam orta noktayı buluyoruz. 4 sağdan 4 soldan ayırıyoruz. Ortadaki ile birlikte toplamda 9 tane ilmek oluyor. 9 tane ördük. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi sıradaki ilmeğe kaydırma yapıyoruz. Bu sırayı sabitledik. Bir üst sıraya çıkmak için de bir sonraki ilmeğe bir tane daha kaydırma yapıyoruz. Ve geri dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar her sırada artırma yapacağız. Bakın. Şu iki tanesi kaydırmaydı. İlkini atlıyoruz. İkinciyi bir tane sık iğne yapıyoruz. Ne yapıyoruz o zaman? Artırmış oluyoruz. Bu sırada 10 ilmeğimiz olacak. 1, 2, 3, 4. Şu ipi de kaybettim diyorum içinde. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi
ipimiz önde, tığımız arkada. Sıradaki ilmek burası. Tığımız dışarıda, ipimiz içeride. Hemen kaydırma yapıyoruz. Sıradaki ilmeğe ikinci kaydırmayı yapıyoruz ve üçüncü sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda modelimizi kuracağız arkadaşlar. 2 kaydırma yaptık. Birinci kaydırmaya atlıyoruz. İkinci kaydırmaya bir ilmek yapıyoruz. Bir sık iğne. Dediğim gibi her sırada artıracağız çünkü 1 2 3 toplamda 3 sık iğne yaptık. Dördüncüyü şu modelimizi kuracağız arkadaşlar. O yüzden dördüncünün kendisini değil, onun bir altındakini değil, bir altındakini bu şekilde alıyoruz. Tığımızın önüne bir ip alıyoruz. Tekrar aynı yerden bir ilmek daha alıyoruz. Bu şekilde ben 2 ilmek almayı tercih ediyorum. Siz isterseniz 3 ilmek alabilirsiniz. Bu şekilde hepsini tek seferde çekiyoruz. Tekrar göstereyim. Sıradaki ilmeğin kendisinden değil, bir altından değil, onun bir altından ilmek aldık. Bir kere tığımızın önüne ip aldık. Bir ilmek daha aldık aynı yerden ve hepsini tek seferde çıkarıyoruz. Şimdi bu arkada kalan değil, onun yanındakine batıyoruz. 1 2 3 3 tane sık iğne yaptık. Yine badem modelimizi yapıyoruz. Sıradaki değil, onun bir altındaki değil, iki altındakinden bir ilmek aldık. Tığımızın önüne ip aldık. Aynı yerden bir kez daha ilmek alıyoruz ve hepsini tek seferde çıkarıyoruz. En sonunda 3 tane sık iğnemiz kaldı. Onları örüyoruz. 1 2 ve 3. Başlangıç ilmeğimiz buydu. Hemen onun yanındakine bir kaydırma yapıyoruz. Bu sırayı sabitliyoruz. Bir kaydırma daha yaparak bir üst sıraya çıkıyoruz. Arkadaşlar bu sabitlediğimiz kaydırmaya dönüşte bir sık iğne yaparak artırma yapacağız. Bakın ilk kaydırma değil, ikinci kaydırmadan bir ilmek aldık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi yine sıradaki ilmekten tığımız arkada kalacak şekilde arkadan ip içeriden alıyoruz ve geçiriyoruz. Kaydırma 1. Sıradaki ilmeğe ikinci kaydırmamızı yapıyoruz ve bir üst sıraya geçmiş olduk. Bakın ilk kaydırma değil, ikinci kaydırmaya bir ilmek yapıyoruz. Bu sıradaki artırmamız tamamlanıyor. 1 2 ilmek yapıyoruz. Şimdi bir değil, onun bir altı değil, onun bir altı. Bir ilmek aldık. Tığımızın önüne ip aldık. Aynı yere ikinci ilmeği aldık ve tek seferde çıkardık. Aradaki 3 sık iğnemizin şimdi birisi o bir altta yaptığımız badem modelin üzerine gelecek. 1 2 3. Şimdi 3 tane yaptık. Bakın bademler bir öncekinin tam hizasına gelecek. Ortasında daha doğrusu. Sıradaki ilmek değil, onun bir altı değil, bir altı. 1 tığımızın önüne ip aldık. Aynı yerden ikinci ilmek aldık ve tek seferde çıkardık. 1 2 3 sık iğne yaptık. Yine sıradaki ilmek değil, onun bir altı değil, bir altı. 1 tığımızın önüne ip aldık. İkinci kez ördük. En sonunda da zaten 1 2 sık iğne ördük ve sıradaki ilmekle kaydırma tekniğiyle bağladık. Bir sonraki ilmekle de bir üst sıraya çıktık kaydırma yaparak. Burada yine
Artırma yaptığımız için ilk kaydırmamızı kullanacağız. Sadece sık iğne öreceğiz. Tersten giderken hep sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Buradan sadece sık iğne yapıyoruz. Diğer taraftan gelirken de modelimizi kuruyoruz. Evet. Yine kaydırmamızı yapıyoruz. Sıradaki ilmekten bir üst sıraya geçmek için de sonraki ilmekten kaydırmamızı yapıyoruz ve bir üst sıraya geçtik. Şimdi az önce ilk başta ne yaptık? 3 sık iğne yaptık, bir motif yaptık. Yani badem modelimizi. Bir sonraki sırada 2 tane sık iğne yaptık. Bir tane badem yaptık, ördük. Şimdi burada da bir tane sık iğne yapıyoruz. Çünkü her seferinde bademlerimiz artıyor arkadaşlar. O yüzden şimdi burada da bir sık iğne yaptık. Sıradaki o değil, bir alt değil, 2 alt. Bir ilmek aldık, tığımızın önüne bir ip aldık, aynı yerden bir ilmek daha aldık ve tek seferde çıkardık. Sonra 1 2 3 sık iğne ördük. Yine bakın bir üst sıranın bademi bir alt sıranın tam ortasına denk gelecek. Bu değil, bu değil. Üçüncü. Bir, tığımızın önüne ip aldık, aynı yere ikinci bademi ördük. 1 2 3 sık iğne ördük. Yine 1 2 3 1 2 ilmek almış olduk. Tek seferde çıkardık. 1 2 3 sık iğne ördük. 1 2 alttan bir ilmek aldık. İkinci ilmeği aldık ve tek seferde çıkardık. Sık iğne ördük ve sıra sonuna bağlıyoruz. Kaydırmayla bir kaydırma daha yaparak bir üst sıraya geçiyoruz. Şimdi yine sadece sık iğne örerek diğer başa geçelim. Sık iğnemizi bitirdik. Sıra sonunu kaydırmayla bağlıyoruz. Sonra bir üst sıraya geçiyoruz. Şimdi bu sefer arkadaşlar en başa geldik. Hiç sık iğne yapmadan direkt az önce kaydırmanın hizasından 1 2 3 batıyoruz. Bu sefer yani badem modelimizi yapıyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Aynı yere bir tane daha batıyoruz ve tek seferde çıkarıyoruz. 1 2 3 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 1 ikinci ilmeği alıyoruz. 1 2 3 sık iğne ördük. Bakın arkadaşlar, az önce dediğim gibi hep bademlerimiz bir önceki sırada yaptığımız 2 bademin tam ortasına geliyor. 1 2 3 1 2 1 2 3 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3. sıradan ilmek alıyoruz. Şimdi bu sıra sonunda 1 2 3 sık iğne örüyoruz. 1 2 3. ilmekten, o da zaten şu kenara geliyor. Buradan 2 kez ilmek alıyoruz ve tek seferde çıkarıyoruz. Yandan kaydırma yapıyoruz. İkinci kaydırmayı yaparak bir üst sıraya geçiyoruz ve ters dönüyoruz. Sık iğnelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Artırma yaparak sık iğnemizi yapıyoruz. Yine sıra sonuna geldim arkadaşlar.
kaydırma yapıyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Bir kaydırma daha yapıyorum. Evet, şimdi yine tekrar başa dönmüş gibi olduk arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın burada yine ilk kaydırmayı artırmamızı yapıyoruz. Onunla birlikte 1 2 3 sık iğne. İlk başta neydi yine? 3 sık iğne, bir badem modelde. Yine oraya geldik. 3 sık iğne, bir badem model. 1 2 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 3 sık iğne ve sırayı bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi bu sırada 3 sık iğne ile başladık, bir badem ördük. Bir sonra bu tarafa geldiğimizde 2 sık iğne, bir badem, sonra 1 sık iğne, bir badem, sonra direkt badem öreceğiz. Toplamda ilmek sayımız 29'a ulaşıncaya kadar artırma yaparak aynı sistemle örelim arkadaşlar. Toplamda 29 ilmeğe ulaştım arkadaşlar. Beraber sayalım isterseniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 22 23 24 25 26 27 28 29 ilmeğe ulaştığımızda da arkadaşlar başta 2 sık iğne ile başlıyoruz, badem modelimizi yapıyoruz, en sonunda da badem modelimizi yaptıktan sonra 2 sık iğne ile bitiriyoruz sırayı. Şimdi buradan sonra arkadaşlar artırma yapmayacağız. Yani artırma yaparken ne yapıyorduk? Şu iki kaydırmadan ilkini atlayıp ikinciye batıyorduk. Şimdi iki kaydırmaya da batmıyoruz. Direkt bakın 1 2 atladık, üçüncüden yani en son bıraktığımız sık iğneden başlayarak bu sırada sık iğneyi tersten sık iğne örüyoruz. Düz taraftan da modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Toplamda ne kadar örmemiz gerektiğini göstereyim arkadaşlar. Bundan sonra artık artırma yapmıyoruz. Toplamda 29 ilmekle söyleyeceğim yere kadar devam ediyorsunuz. Şimdi hemen size nereye kadar öreceğinizi de söyleyeyim. Bakın toplamda kaç tane bademden tamamlanmış. Şuradan itibaren sayıyorum. Sadece şu sıradan sayarak karar verelim. Bakın ilk başladığımız buydu. Onun hizasından sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. İlk başladığımız badem hizasından toplamda 8 sıra oluncaya kadar örelim arkadaşlar. Ara sıraları sayarsak da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Toplamda 15 sıra badem olacak şekilde örelim. Sonrasında 2 sıra sık iğne yapacağız. Onlarda da birer tane artıracağız ki şu ön kısmı çok sıkı olmasın. Bu yanları örerken hep birer ilmek aldığımız için bu ön kısım çok sık olmasın diye sadece şu son 2 sıra sık iğneyi örerken bir sağdan bir soldan artırma yapacağız arkadaşlar. Siz şimdi toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sıra badem olacak şekilde örün. Bu artık artırma falan yapmayın. Sonrasında beraber devam edelim. Yan kısımlarını da örelim. Evet arkadaşlar, size söylediğim yere kadar geldim. Bakın toplamda başlangıç bademlerin aynı hizaya saydığımızda 8 tane, 1 2 3 4 5 6 7 8, tüm hepsini saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sıra bademimiz oldu. Şimdi 2 sıra sık iğne yapıyoruz. Dediğim gibi 28 ilmeğimiz vardı. Bir buradan giderken artırma yapıyorum. Yani ilk kaydırmamızdan başlayarak örüyorum. Bu sırada 29 sık iğneye ulaşıyoruz. Dönüşte de bir artırma daha yaparak sık iğne yapıyorum. 30 ilmeğe ulaşıyoruz. Sonrasında da kenar kısımlarını örüyoruz arkadaşlar.
Evet, sıra başına geçtik. Şimdi bir kaydırma yapıyoruz. Sırayı bağlıyoruz. Bir kaydırma daha yaparak bir üst sıraya geçiyoruz. İlk kaydırmadan başlayarak, pardon, bir kaydırma atlayıp ikinciden başlayarak bir artırma da burada yapıyoruz. Buradaki toplam ilmek sayımız 30 olacak arkadaşlar. Burada sadece sık iğne yapıyoruz. Badem modelini kurmuyoruz. Sonrasında yanlara geçeceğiz. Hı hı. 4 5 6. Evet, bu şekilde ilk sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Düz sık iğne, renk artırmak. Evet, son sık iğnemizi yapalım. Bu uç kısımdaki ilk ilmeğe tığımızı geçirelim. Kaydırma yapalım. Bir üst sık iğneye daha tığımızı geçirelim. Kaydırma yapalım ve geri dönelim. Yine her bir ilmeğin üzerine bir sık iğne olacak şekilde, sakın artırma eksiltme yapmayın. Bir önceki son ilmeğin üzerine ilk ilmeğinizi yapın. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 6 sıra olacak. Biz şu anda ikinci sıradayız. 4 sıra daha örerek 1 2 3 4 5 6 toplamda 6 sıra örerek buraya geleceğiz ve bobetimizi bitirmiş olacağız. Sonrasında ikinci renk ipimize geçerek kenar oyasını yapacağız. Toplamda 6 sıra örün, herhangi bir artırma eksiltme yapmadan. Sonrasında devam edelim. Dördüncü sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Sonuna geldim. Sıra sonuna nasıl bağlandığını göstermek için açtım. Şöyle bakın, sıradaki ilmekten tığımı geçiriyorum. Bir sonraki ilmekten de tığımı geçiriyorum. 2 tane kaydırma yapıyorum yani. Bakın, 2 kaydırma var ama dönüşte sakın kaydırmaya basmayın. Direkt son ilmekten başlayın. Bu da 5. sıramız arkadaşlar. Bu sıra bittikten sonra son bir sıra daha örüp sonrasında kenar oyasını örüyoruz. Beşinci sıranın da sonuna geldim arkadaşlar. Son ilmeğimizi örüyorum. Sonrasında sıradaki ilmeğe kaydırma yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe de kaydırma yapıp geriye dönüyorum ve 6. sıramı örüyorum. Bu bizim son sıramız arkadaşlar. Bundan sonra da bir sıra ters sık iğne örüyoruz. Bir sırada kaydırma yaparak bobetimizi tamamlıyoruz inşallah. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sık iğne yapıyoruz. Bakın şu
şekilde göstereyim şimdi size. Krem renginden sonra 2 sıra yeşil örmüştük zaten. Sonrası da bakın 1 2 3 4 5 6, toplamda 6 sırada bitirmiş olacağız. 6. sıramıza devam edelim. Sadece sık iğne, herhangi bir artırma veya eksiltme yok. 6. sıramızın da sonuna geldik. Son ilmeği de alayım ve son sıradaki ilmeği son kaydırmamızı yapayım. Sadece bir kere yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum ve ipimizi burada kırıyorum. Evet, bu şekilde babetimiz tamam arkadaşlar. Şimdi kaydırmamızı yapacağız. O yüzden önce ters sık iğnemizi, ikinci renk ipimi alıyorum arkadaşlar. Ben buradan başlamak istiyorum. Tığımı geçirdim. Şuradaki bağlantıyı yaptığım ilmekten başlıyorum ben arkadaşlar. Kaydırma yaptım, şöyle ipimi geçirdim. Şu beyaz açık renkli ipimi bu tarafa alarak bir zincir çekiyorum. Sonrasında bakın, sıradaki ilmeğe tığımı batırıyorum. Arkadan ipimi alıp öne getiriyorum ve tek seferde çıkarıyorum. Bu şekilde tığımı sıradaki ilmekten geçiriyorum. İpimi arkadan alıyorum ve tek seferde çıkarıyorum. İlmekten geçirdim tığımı. İpimi arkadan alıyorum ve tek seferde çıkarıyorum. Bu şekilde ters sık iğnemiz. Bakın sıradaki ilmek. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. İpimiz de içinde kaybolmuş oldu. İyi oldu bakın. Şimdi sonuncu kaydırmayı yapıyoruz ön kısmın. Şimdi hemen yan taraftaki ilk ilmeğe geçiyorum arkadaşlar. Yine yanda da aynı şekilde devam ediyoruz. Her bir ilmeğin içinden bir kere olmak üzere. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Sıra sonunda nasıl bağlayıp sonra kaydırma yaptığımızı tekrardan gösteririm ben size. Bu şekilde şuraya kadar gelin arkadaşlar. Buraya gelirken de şu ipi şöyle tutun. Aynen burada açık renkli ipimizi nasıl kaybettiysek bu ipi de böyle bu şekilde tutarak ters sık iğnenin içerisinde kaybedin. Kaydırmanın sonuna doğru da geldim arkadaşlar. Son. Bir tane daha yapıyorum ve kaydırmamızın bittiği yerde arkadaşlar tığımı, bakın bu son kaydırmaydı. Şimdi tığımı o ilk kaydırma yaptığımız yere geçiriyorum. İpimi oradan alıyorum ve kaydırma yaptım. Tekrar diyeyim. Bu benim son ters sık iğnemdi. Tığımı aldım.
başlangıç yerinden geçiriyorum. İpimi arkadan alıyorum ve ilmeğimin içinden geçiriyorum. Evet, bu şekilde bağladık. Şimdi kaydırma tekniği yapıyorum. Kaydırmayı nasıl yapıyorum? Her bir ilmeğin buradan bir tane olmak üzere. Yani en son yeşil ipten son yaptığımız sık iğnenin tepelerine batarak kaydırmamızı yapıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar böyle yapalım. Sıra sonunda bitiriyoruz arkadaşlar. Şu ön kısma kaydırma yapmıyorum, çok fazla sıkmasın diye. Evet, kaydırmamızın da sonuna geldik arkadaşlar. Bu şekilde son kaydırmayı da yaptım. Bu şekilde. Şimdi son kaydırmadan sonra arkadaşlar tığımı çıkardım ilmekten. Şuraya geçiriyorum ya da şurası da olabilir, fark etmez. Nereye uygun görürseniz. En yakın nokta, tığımı geçirdim içeriden. İlmeğimi alıyorum. İçeri sıkı bir şekilde taşıyorum. Buradan ipi sıkıştırıyorum. Arkadan bir zincir çekiyorum ve ipimi kırıyorum arkadaşlar. Şimdi bu ipi içeriden kaybederiz. Onda sıkıntı yok. Bobetimiz. İpi içeri aldık. Şu ara içeriden kaybedebiliriz. Bu tarafa doğru içeriden kaybedebiliriz. Kendi rengine uygun yerden. Bu şekilde bobetimiz tamamlanmış oldu. Buyurun. Daha büyük ayak numaraları için örerseniz arkadaşlar onu nasıl yapacağız? Başlangıcını aynı 9'da başlayabilirsiniz. Ancak 9'da başladık, biz 28'e kadar artırdık ya. 30'a kadar artırabilirsiniz. Sonra da şurada da yine 2 tane daha artırma yapıp 32 ile tamamlayabilirsiniz. 39 ve 40 numara için. Taban tığlaması için zaten örnekler var YouTube kanalımda. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Ördüklerinizi Instagram hesabında beni etiketleyerek paylaşırsanız benim de ördüklerinizden haberim olur, bilgim olur. Ben de hikayemde size yer veririm. Kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın.